Değerli izleyiciler, bugün Türkiye için son derece önemli bir projeden, ATAM projesinden bahsedeceğiz. Değerli hocalarım, hoş geldiniz. Öncelikle Salih hocamızdan başlamak istiyorum ben. Değerli hocam, ATAM projesi nedir? İlham kaynağınız nasıl ortaya çıktı? Bu konuda bize neler anlatmak istersiniz? Tamam. Şimdi ATAM projesi aslında Türkiye ve Türk dünyasının ekonomik ve genel atılımı için hazırlanan bir bilim teknoloji kısmıyla ilgili hazırlanan bir projeydi. Çünkü bilim teknolojide gereken atılımı yapmadan diğer hiçbiri olmuyor yani. Önce bilim geliyor, ilim, sonra teknoloji, irfan, ondan sonra bunlar birlikte olandan sonra diğer problemler neredeyse kendiliğinden çözülüyor. Ona göre de o ilk önce bilim teknolojide atılım yapmalıyız. Şimdi onunla ilgili bu Türkiye Ankara Üniversitesi'ne gelende ilk geldiğim yani uzun süre geldiğimde birinci Türk Kurultayı oldu Antalya'da. Türk Devletleri ve Akraba Topluluklar Kurultayı. O erkanımız orada demir dövüyordu. Rahmetli Başbuğ, Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Azerbaycan'dan Əbülfəz Bəy gələnmədi çünkü durumu biliyorsunuz. Evet. Ali Məsimov gelmiş başbuğ ve Türk Cumhuriyeti. Dəhşət bir ortam var idi orada. Şimdi orada benim sunumum, konum Türk dünyasının kalkınmasında bilim ve teknoloji işbirliğinin önemi o konuydu. Onu sunup gelenden sonra Ankara Üniversitesi'nde arkadaşlarına artık görüştü vesaire ve bir grup oluştu kendiliğinden. O yaklaşık 18 kişilik grup. Başta 17 idi, sonra hukukçu olarak İhsan Bey katıldı buna. Ve dedi ki şimdi biz 16. yüzyıla kadar dünyanın 800 yıl dünyanın yönlendiren biziydik. Ve genel olarak baksak insanlık tarihinin yazılı bildiğimiz, iyi bildiğimiz nispeten 6000 yıllık tarihi var. Onun 2000 yılında Türkler yönetici olmuş dünyada. Ve dünyanın da o 2000 yılı en rahat diğerlerine karşı en böyle insancıl dönemi olmuş. Yani neyin sayesinde? Bilim ve teknolojide. Bilimde ona dayalı, teknolojide ilerli olduğumuz için. Şimdiki durumumuz da, bugünkünü demiyorum, 90'ların başındaki durumumuz da belli. Ne yapabiliriz? O açıdan mesela çok önemli bir tablo var idi. O hepimizde etkilen. Rahmetli Başbuğ'u en etkilediği bir şey oydu. Yani Türkiye, Güney Kore, Japonya karşılaştırılması. Onun biraz daha güncel bir şeklini inşallah şeyden gösterirler. Şekilde. Ama o dönemki durum neydi? 1955'te kişi başına gayri safi milli hasıla. Türkiye'de 300, Japonya 280 dolar, Güney Kore 70 dolar. 1990'lara geliyoruz. Türkiye, Japonya oluyor 25 bin civarında, Güney Kore 15 bin, Türkiye 2500. Yani bizden daha aşağıda olan Japonya bizim 4 katımıza çıkıyor. Bizim 1/3'imiz bile olmayan Güney Kore bizim katı. Olağanüstü bir performans. Böyle bir şey var. Bunlar ne yaptılar ki bunu yapabilirler, biz niye yapamadık sorusu ortaya geldi. Bu konuda başladık arkadaşlarla görüşmeye ve sonuçta 3-4 ay sonra bu sonbahara doğru 93'ün bir grup oluştu. Yani bu konular için. İş bölümü yaptık. Yani kim hangi ülkede doktorasını yaptı vesaire, kim hangi ülkede daha işi bilir, o ülkeler bazında, gelişmiş ülkeler bazında. Bir de bu stratejik dediğimiz teknolojiler ve öncelikli bilim alanı konusunda paylaştık aramızda. Haftada bir konuşuyoruz, toplanıyoruz. Bunun da çerçevesi bu 93'ün yazında bir Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi Sosyal Bilimler Araştırmaları bir vakfı kuruldu, TİSAV adıyla. Rahmetli Türkeş'in doğrudan himayesindeydi bu vakıf. Ve o çerçevede başladı bunu. Dedim ki haftalık toplantılar saatlerle süren ama sadece o toplantı değil. Yani onun için yarın bir günlük çalışmalar olurdu. 94'ün sonuna doğru aşağı yukarı resim belli oldu. Dünyadaki Ar-Ge modellerini, gelişmiş ülkelerini inceledik. 3 ana model var. Anglo-Sakson modeli, kıta Avrupası modeli, bir de Uzak Doğu modeli. Fark aslında %95 bunlar örtüşüyor birbirine. Tamam? Sistem olarak. Uzak Doğu'nun önemi oydu ki Japonya ve Güney Kore bu atılımı 15 ile yaptılar. Ve orada da bunların ortak ciheti oldu ki bir ulusal laboratuvarlar sistemi kuruluyor. Büyükçe laboratuvarlar sistemi ve yapıyor.
Onun üzerinde. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Atam daha detaylı anlatanda. İkinci de gene de onu göstermekte yarar var. Bu Ar-Ge, bilim ve teknoloji artık ekonominin sadece itici kuvveti değil, iten kuvvet değil. Makroekonominin bir parçasıdır. Çünkü gelişmiş ülkelerde çoktan %2'leri geçmiş bu değer. Şimdi 1980'lerde eşik değer yani asgari değer %2 idiyse, %1 idiyse azami yani optimal değer %2'nin üzerindeydi. 2000'lere geliyoruz. Asgari değer %2, azami değer %3. Ya bugünkü duruma baksak biz o konuşma onu başlayanda binde 2 civarındaydı. 2002'de mesela binde 3'e çıktık. Belli bir çabalarla %1'e çıkmışız. Yani ondan daha iyiydi ama yeterli değil. Yani asgari %2'ni yapmalı ki sistem çalışsın. %2'nin üzerine çıkmalı. Optimal da %3'ün üzerinde. Bununla ilgili aslında 2004'te Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu kararı oldu ki 5 yıla %2'ye çatır, 10 ile %3'e. Maalesef halen %1'lerdi. Acil olarak bu mesele çözülmeli. Bu işin bir yanı. İşin ikinci yanı odur ki istersen %30'un bile harca giden sistemi etkin kurmazsan bu işin hiçbir hayri yok. Ona göre ne yaptı? O gelişmiş ülkelerin sistemlerini inceledi. Ve dediğim gibi %95'i hepsi aynıydı. Uzak Doğu'nun özelliği nedir? Şimdi burada şeyler gösterebilir. Mesela Amerika'nın ikinci sualını soruyor mu, geçiyorum yoksa bilmiyorum. Belki de daha detaylı şeyler yani ne yaptık orada? Bunu incelediğimizden sonra gördük ki Anglo-Sakson modeli de yüzyıllar alıyor. Kıta Avrupası biraz daha az ama daha en kısası şeydi. Ama bu ulusal laboratuvar sistemi bel kemiğiydi. Bu da ne demeydi? O stratejik teknolojinin her birinde birkaç tane laboratuvar, binlerce insan çalışan, milyarlarca dolar bütçesi olan ve en ileri düzey araştırmalar yapılan merkezler. Japonya'nın yaptığı neydi? Şimdi onu gösterebilir. Mesela Amerikan Enerji Bakanlığı'na bağlı bu sistemi, ulusal lab sistemi Amerika'da. Enerji Bakanlığı'nın ne olduğunu biliyorsunuz. 3 ana bakanlık var. Savunma da enerjide bir de tıbla ilgili sahiye kısmıdır. Amerika'nın setine paylaşılmış bu merkezler. Benzer şey Almanya'da Von Hilbert Association değiller. Alman Ulusal Laboratuvarları sistemi. Bunlar da setine. Japonya'nın yaptığı bunların hepsini aynı yerde kurup sinerji oluşturmalıydı. Ve onun sayesinde bu hızlı atılımı yaptılar. Yani bunların hepsini inceleyenden sonra bir taslak bir proje hazırladı. 94'ün ortalarına doğru artık sonucu rahmetli Başbuğ'a sunduk. Destekledi. Şimdi gerçekten çok ADN'de böyle gerekmiyordu. Ama bir de böyle bir deneyimi vardı. NATO'nun nükleer şeyinde çalışmış birisi. Hem de askeri eğitimden geçmiş. O bakımdan çünkü birkaç başka siyasilere de anlattık. Maalesef anlıyor aynı heyecanla görmediniz. Anlayan gibi gördüler ama bir şey olmadı. Ve Başbakan dedi ki bunu yasa tasarısına getiriyoruz, yasa tasarısı haline ve yapıyoruz. Neresi? Evet. O kısmını İhsan Bey anlatacak ama ondan önce bir mutlaka o bilim kentinin ne olduğunu anlamak için o 2 slaytı göstermek lazım. O Tsukuba bilim kenti. Ya orada göreceğiniz bu her bir kale aradaki o kale gibi yerler herisi bir ulusal laboratuvar. Önce temel araştırmalar ulusal laboratuvar kuruldu. 1964'te başladı. 1970'lerde tamamlandı ve Japon mucizesi. 1960'larda esas temel araştırmalara yönelik laboratuvarlar sistemi kuruldu. Sonra uygulamalar eklendi. 70'lerin başından da Japonya'nın bildiği bütün büyük firmaları orada büyükçe merkezlerini kurdu. Ve bir sinerji oluştu. Ve orada durum böyle, ben orada 91'de bir ay oldum, oranı gördüm. Ve yani bir haftalığına gelen için ayrı ortam, bir aylığına gelen için, bir yıllığına gelen için, ailenin, yani hiçbir derdin yok. Ne çocuğunun okuması olur, sadece oturup bilimini yapıyorsun, teknolojiyi yapıyorsun. Öyle bir şey yapma. Benzer şeyi 1974'te, yani Japon modelini alıp Güney Kore yaptı. Ve 1980'lerde Güney Kore, Dağ bilim kenti.
resminde o aşağı yukarı aynı boyuttadılar. Ve 80'lerde Japon mucizesi. Ona göre biz uzak doğu modelini temel aldık ve ona uygun bir sistem geliştirdik. 18 kişilik bilim insanlarının Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin oluşan bir grup olarak yaptık bunu. Ve artık ondan sonrası İhsan Bey'in üzerinde. Ellerinize sağlık. Değerli İhsan Hocam, projenin uygulanabilmesi için çok kapsamlı bir gelecek projesi, uygulanabilmesi için bir yasal altyapıya ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu da elleriniz dert görmesin, Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin elinizde gerçekleşti. Nasıl bir metin kalemi aldınız, neler yaptınız? Hukuki süreci bize anlatabilir misiniz? Bu projenin fikir babası ve adeta mimarı Salih Sultan Soy beyefendi. 18 kişi hepsi aynı düzeyde katkı veriyor. Evet, bir ekip oluşturmuşlar, çalışmışlar. Sonra bunun ancak bir devlet desteğiyle olabileceği, herhangi bir üniversitenin bu işi yapamayacağı kanaati hasıl olmuş. Bunun özel bir kanunla bir kuruluş olarak kurulması gerektiği kanaatine varmışlar. Beni de davet ettiler. Bir şekilde ulaştılar bana. Ben de önce arkadaşlarımı dinledim. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bu projenin, kuracağınız sistemin bir adı var mı? Çünkü kanuna bunu derc etmemiz lazım. Dediler ki ATAM. Peki bunun açılımı ne? ATAM'ın açılımı ne? Ankara Temel Bilimler Araştırma Merkezi. Evet. Değil mi Salih Bey? Ankara Temel Araştırmalar Merkezi'nin ilk harfleri. Evet, buradan kaynaklanıyor. Güzel bir tarafı da atamızı çağrıştırması. Evet. Salih Bey her hafta sonu toplanıyor. Bu konuyu tartışıyor, kaleme alıyordum. Ama bu bir haftada, 2 haftada değil. Benim iştirak ettiğim dönem zannedersem 3 ay geçmişti. Sadece kanunun olması gereken kanunun maddelerini değil, gerekçelerini de yazıyor idik. En sonunda son gün geldi bu kanun projesinin hazırlanmasıyla ilgili olarak. Ben de çok yorulmuştum. Çünkü maddelerin takdim tehirleri vardı. Bazıları yer değiştiriyor. İlaveler yapmamız gerekiyor. En sona geldik. Dedim ki tamam dedim. Son maddeyi, yürürlük maddesini yazacağız. Ama kaçıncı maddede olduğumuzu o anda hatırlamıyorum. Madde son dedim. Ve yürürlük, işte bu kanun yürürlüğe girmesi, resmi gazetede yayınlanmasıyla olur diye bitirdik. Sonra arkadaşlarım bunu kaleme almışlar, düzgün bir şekilde yazmışlar, bana gösterdiler. En sonunda madde son diyor. Böyle bir şey hatırası olduğu için onu da burada. Dedim ki ya buna madde son denmez. Kaçıncı maddeyse en son. Hukukçu yazmışlar ne yapacağız? Sen yazdığın için değiştirmedik dediler. Böyle güzel bir hatıra oldu. Beni çok heyecanlandırmıştı. Şevkle, iştiyakla iştirak ettim arkadaşlarımla böylece. Hem Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi temel bilimlerle ilgili olarak matematik, fizik, biyoloji alanlarındaki öğretim üyeleriyle tanışma fırsatını buldum. Gazi Üniversitesi de hakeza aynı alanlarda çalışan arkadaşlarımla çoğuyla hariçten üniversite dışında da tanışıyorduk ama orada daha detaylı olarak tanışma fırsatını buldum. Heyecanlı bir şeydi, konu idi. Bu proje neyi oluşturacak? Biz bir üniversite mi kuruyoruz? Hayır, üniversite kurmuyoruz. Bir araştırma laboratuvarı mı kuruyoruz? Onu da kurmuyoruz. Biz esasen temel bilimlerde biraz da kaynak israfının da önüne geçmek için çok zengin laboratuvar ortamı oluşturmak, o kanunla laboratuvar ortamı oluşturmak. Bu laboratuvarda 24 saat çalışmak esası hakim. Türkiye'deki bütün üniversiteler ve Türk dünyasından, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, bunların hepsinden gelecek araştırmalara açık bir ortam olacak şekilde planlandı. Bunlar hepsi kanunda da tercih edildi. Mükemmel bir proje idi ama hakim kaldı. Şöyle ki, hocam ben sormaya korkacaktım şimdi proje ne durumda diye ama hakimi duyunca... Evet, maalesef onu da anlatmak durumundayız. Fakat umudumuzu kaybetmedik. Bir gün mutlaka bu olacak. Mutlaka olacak. Siyasi cenahı bu işin yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi onlara intikal ettirilmesi gerekiyor. O zaman da rahmetli Alparslan Türkeş Bey konunun zaten biraz önce Salih Bey'in de
ifade ettiği gibi baştan beri muttali. Bu hazırlamış olduğumuz kanun taslağını da birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odasında gittik, kendisine takdim ettik. O bize o zaman şunu dedi, ben bunu en kısa zamanda kanunlaştırması için çalışacağım dedi. Meclise teklif olarak sunuldu. Komisyonlardan geçti. Tam genel kurul gündemine de alındı ama ikinci sıradayken erken seçim, o zaman seçim dönemine gelinmişti, karar alındı. Maalesef seçimden sonra da o iş orada kaldı, yeniden üzerinde durulamadı. Ama ben memnuniyetle, özellikle Salih Bey'den bunu görüyorum. Muhtelif yerlerde, muhtelif zamanlarda sürekli bunu canlı tutuyor. Böyle bir fikir var, bu fikrin oluşması gerekir diye çeşitli vesilelerle, programlarda ifade ediyor. Kendisine bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Bununla ilgili olarak iki konu daha anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi, biz yine böyle bir toplantı halindeyiz. Salih Bey, orada bulunan bizler hepimize şöyle bir soru soruyor. Türkiye'nin dış borcu ne kadar biliyor musunuz? Bir rakam telaffuz edildi. Peki, Türkiye'de herhangi bir yerde bir petrol fışkırsa, bulunsa, bu borçları karşılar değil mi? Ne kadar işte üretimine bakılarak karşılar. İyi mi olur, kötü mü olur? Ne olur? İyi olur tabii ki. Zenginlik kaynağı, tabii kaynak. O da dedi ki, peki dünyada petrol çıkan ülkelere bir bakalım. Hangisinde temel bilimlerde, yüksek teknolojide gelişmiş ülkeler hariç, hangisinde iç kargaşa yok, hangisi sömürge değil? İşte Türkiye'de eğer bir petrol denizi fışkırırsa iç kargaşada çıkar, sömürge haline de döneriz. O halde yapmamız gereken temel bilimleri geliştirmek, ondan sonra da tabii kaynaklarımızı elbette yüksek bilim ve teknoloji rehberliğinde işlemek, kullanmak olmalıdır. Çok manidar geldi bana. Biz de biliyorduk ama bu şekilde veciz bir olaya ilişkin olarak da, örnek olaya ilişkin olarak da anlatması çok hoşumuza gitmişti. İkinci olarak bahsetmek istediğim bir konu var. Belki bundan sonra fazla bir şeyim de olmayacak. Bizim bilim tarihçi arkadaşlarımız, hatta bilim tarihçisi değil, siyasetçilerimiz de dahil olmak üzere birçok konuyu geçmiş tarihle ilgili olarak anlatırlar. Derler ki, bilim tarihiyle mesela cebir, bu nereden geliyor bu isim? İngilizce mi acaba cebir? Almanca mı? Nedir? En sonunda öğrendik ki cebir aslında bizim kendi geçmişimizdeki bilim adamının El-Cabir'den kaynaklanan bir bilim adamının adına izafeten ortaya çıkmış. Yüksek matematiği, cebiri keşfetmiş. Yine hem teknolojide hem bilimde çokça kullanılan algoritma diye bir tabir var. Mimarlıktan tutunuz da herhangi bir laboratuvar araştırması da dahil olmak üzere algoritma hesapları söz konusu. Bunlarla ilgili. Bu kimden gelmiş? Bu da aynı zattan gelmiş. El-Harizmi'den. El-Harizmi'den, evet. Latıncası algoritma. Evet, algoritma. Tabii oradan gelmiş. Hatta benim bir doktora öğrencim tez hazırlarken tezde tabii kaynaklardan istifade ediyor. Bir Amerikan kaynağında El-Harizmi ile ilgili olarak yazmış. İranlı bir bilim adamı. Türk'ten çıkmaz evet, hocam yani. çıkmış. Ben de kendisine dedim ki bak, ben bu şahısla ilgili olarak Ankara Fen Fakültesi'nde bir bilgiye rastlamıştım. Gidip oradan öğreneceksin. El-Harizmi Harzem'dendir ve Türk asıllıdır. Ama sen bunun temel kaynağını da öğrenecek ve bir hukuk tezi olmasına rağmen bilgisayar programlarıyla ilgiliydi. Onu da derc edeceksin dedim. Nitekim onu da kaydetti. O şekilde gelişti. Şimdi efendim optiği biz bulduk. Hem Türkler hem de İslam. İbn Haysam. Evet. Biyolojiyle ilgili olarak muazzam. Pasteur'den çok yüzyıllar önce mikrobu keşfettik diyoruz. Doğru, bunlar doğru. Ardından zamanımıza gelecek olursak çok değerli milletler arası şöhret bulmuş olan Nobel ödüllü bilim insanlarımız var. İşte Türk Einstein denen Oktay Sinanoğlu, efendim en son
Aziz Sancar Bey, Aydın Saylı Bey. Bunlar popüler olarak isimlerini bildiğimiz insanlar. İsimlerini bilmediğimiz daha niceleri de var. Fakat ben kendime de bu sohbetler açıldığında sohbete muhatap olanlara şu soruyu soruyorum. Oktay Sinanoğlu bu yeterliliği ve ünvanı temel olarak tabii eğitimini Türkiye'de çok yüksek bir lise eğitimi aldı. Hakeza Aziz Sancar da Aynen. bunu inkar etmiyorlar. Türkiye'de aldılar. Ama bu Nobel ödülü almasını sağlayan çalışma, dünyaca meşhur olmasını sağlayan diğer bilim insanlarının çalışmaları nerede yapıldı? Amerika'da yapıldı, Almanya'da yapıldı. Diğeri yine şu bilim tarihçisi geçenler epey Fuat Sezgin, rahmetli Fuat Sezgin. o Almanya'da. O da Türkiye'de eğitim gördü ama bütün bu yetkinliğini Almanya'da kazandı. O halde şimdi şu soruyu kendi kendime soruyorum, herkese soruyorum. Evet, mikrobu bizimkiler, bizim kültür camiamız, Türkler, İslam olan Müslümanlar keşfetmiş. Fakat sonuç ne? Optiği keşfetmişler. Sonuç ne? Efendim, algoritmayı figür olarak ortaya atmış. Cebir, matematikteki cebir konusunu bir kullanılır metot olarak keşfetmiş, ortaya koymuş. Hatta daha da ileri gidelim. Bunu rahmetli Erbakan Hoca da sık sık beyan ederdi. İşte sıfırı biz Müslümanlar bulduk, dünyanın bize çok borcu var. Dünyanın bir borcu falan yok. Sıfırı biz bulduk da yüksek matematiği, sıfırdan istifade ederek yüksek matematiği biz ne ölçüde kullanabildik? Hayatımıza ne ölçüde aksettirebildik? Netice-i kelam olarak burada belki eğitim kurumlarımız var. Bunları mükemmelleştirmemiz var, gerekir. Atom projesi işte o temel ortamı, bilim ortamını, bilim yapma ortamını oluşturmayı sağlayacak olan bir proje idi. Umudumuz bitmedi. Yine bekliyoruz. İnşallah o da olacak. O zaman sizlerden hayırlı haberleri bekleyeceğiz. Evet. Birkaç son şimdi bir şey söylersem. Buyurun hocam. İhsan Bey çok önemli bir konuya dokundu. Bilim tarihi. Yani bilim, teknoloji tarihi açısından Türk tarihini inceleseniz Atatürk'ün Türk tarih tezinin ne kadar doğru olduğunu görürsünüz. O önemli. Ve o bakımdan Atatürk'ün Aydın Sayılı'nı Atatürk göndermişti Amerika'ya, Harvard Üniversitesi'ne. İlk bilim tarihi kürsüsü kurulmuştu. Ve orada birinci mi, ikinci mi doktorasını alan insanlar. Geldi burada ana bilim dalı kurdu vesaire. Ve dünyaya Türklerin ve genel İslam dünyasının bilime olduğu katkısı ki Avrupa uygarlığı bunun temelini alıp geliştirdi. Biz de birinin temelini tarih böyle geliyor. Yaptı. Onu Aydın Sayılı ve öğrencilerin ve Fuat Sezgin'in istisnai katkısı var. Onun bilim tarihiyle ilgili belki de bir ayrıca bir İnşallah şey yapalım. ne güzel olur. Özellikle bizim önerimiz oydu o vakti ki bütün lise üst sınıflarda ve üniversitelerde mutlaka bilim tarihi dersi açılsın. Onda en az 1/3 Türk ve İslam dünyasına ayrılsın. Ve gerçek katkı da odur. En son sözü de bu bilim kentiyle ilgili. Bir ikinci amacı da bunun oydu ki o Sovyetler dağılanında çok zor durumdaydı orada bilim insanları. O bilim insanları burada davet edecekti. Evet. Bir, bunların verimli çalışacağı bir ortam lazımdı. Bir de o geçiş döneminde bunları destekleyecek bir şey lazımdı. O kısmıydı. İkincisi son sözümdü. Ondan çok uzatmayacağım da ama. Zevkli ne demek? Ben o Japonya'da olanda 91. yılıydı. Zaten o Tsukuba'da bilir ki oradan davetiyle gitmişim. Bir ay kaldım orada. Orada şeydi. Yani 64'te kurmaya başlamıştılar. 91'e artık tamamlanmıştı neredeyse o bilim kendi. Orada bilim kendi o ulusal lablar kullanılan sonra 3 tane de üniversite kuruldu orada. Yani farkı anlamak için. Çünkü halen bu Teknopark'la ondan bundan karıştırıyorlar. Bir türlü anlatamıyoruz. Detaylı bir farktı. Ve Japonya'da ben orada olan zamanda karar almıştı ki 10 tane de yeni bir bilim kenti kuruyoruz. Olağan 5'i kuruldu bugüne kadar. Güney Kore 10 yıl bundan önce ikinci bilim kenti
tam yerini adını unuttum. Zonda nasıl adını unuttum yerini. İkinci bilim kurulu kendi kurulması kararı aldı. 10 yılda devletin bu bilim kendine, ikinci bilim kendine ayırdığı bütçe 40 milyar dolar. Yani yılda 4 milyar dolar Kore hükümeti, Güney Kore hükümeti buna veriyor. Ha, bizim de fikrimiz oydu ki bu Atam projesi Türk Bilim Kararı birinci olacaktı. Ondan sonra Türkiye'de farklı bölgelerde 4-5 tane yenisi kurulacaktı. Artı aynı zamanda benzerleri Azerbaycan'da, Türkistan'da da kurulacaktı. Ve böylece bu gelişmiş ülkelerin Ar-Ge altyapısının benzerini burada yapmış olasıydı. Yani o ümidi de hele yitirmemiş inşallah olacak. İnşallah sizden hayırlı haberleri Evet, bekleyeceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.